Sırtını dağa yaslayan bu manastır, sarp kayalıklara inşa edilmiş ve muhteşem bir görüntüye sahip. Ancak neden ve kim tarafından yapıldığı hala büyük bir gizem taşıyor. Tarihi ve yapılış amacı hakkında birçok soru işareti bulunsa da bu manastır etrafında çeşitli efsanevi rivayetler de dolaşıyor. Şimdi Sümele Manastırı'nın gizemli hikayesini çözmeye ve bu büyüleyici yapının ardındaki sırları keşfetmeye hazırsanız birlikte videoya geçelim. İyi seyirler. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümele Manastırı, Altındere Vadisi'ne yer alan Karadağ'ın Sarp yamacına muhteşem bir şekilde inşa edilmiştir. Manastır, doğal güzelliklerle çevrili, dağa adeta yapışmış bir yapıdır ve görenleri etkileyen bir görüntü sunar. Tam adı Panagia Sümela, Sümela Meryem'i veya Theotokos Sümela olsa da yaygın olarak Meryem Ana olarak bilinir. Sümele Manastırı, deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte ve vadiden 300 metre yukarıda konumlanmış olup ulaşmak için 100 basamaklı dar ve uzun bir merdiveni tırmanmanız gerekir. Bu Rum Ortodoks Manastırı ve Kilise kompleksi UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Geçmişte Sümela bölgenin en önemli manastırlarından biridir ve keşişler yetiştiren bir okul olarak hizmet vermiştir. Manastırın içinde saklanan mucizevi bir ikona da büyük kutsallığa sahiptir. Sümela'nın ismi Yunanca'da siyah anlamına gelen Melas kelimesinden türetilir. Çünkü Karadağ'ın eski adı da Mela'dır. Stoumela ise Mela'daki demektir. Karadeniz Rumlarının en önemli hac mekanlarından biri olan Sümela, şifalı ayazması ile ünlüdür ve günümüzde her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Eylül 2015'te başlayan, yaklaşık 5 yıl süren restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında su kemerleri ve manastıra çıkan merdivenler yeniden kullanılabilir hale getirilmiştir. Yaklaşık 4000 ton kaya temizlenmiş ve 300 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu düzenlenmiştir. Ayrıca cennet ve cehennem ile ölüm ve yaşam temalarını işleyen fresklere sahip gizli bir şapelin yanı sıra çile odası ve gözetleme amaçlı kullanılan gözetleme şapeli gibi yeni alanlarda keşfedilmiştir. Kuruluş efsanesi. Sümele Manastırı'nın en ünlü kuruluş efsanesi Havari Aziz Lukas'ın yaptığı kabul edilen ikonaya dayanır. Lukas'ın ikonası melekler tarafından manastırın bulunduğu mağaraya getirilmiş ve Meryem Ana, Barnabas ve Sofrinos'un rüyalarına girerek ikonanın yerini göstermiştir. Rahipler birbirlerinden habersiz bir şekilde Trabzon'a gelmiş ve ikonayı buldukları mağaranın önüne bir duvar örerek kiliseyi inşa etmişlerdir. Tarihi izler. Sümele Manastırı, Bizans İmparatoru 1. Theodosius döneminde Atina'dan gelen rahipler Barnabas ve Sofrinos tarafından kurulduğuna inanılır. Manastırın esas kurucusu olarak ise Trabzon Komnenosları Prensliğinden 3. Alexios öne çıkar. Doğu Karadeniz'in Türk egemenliğine girdiği dönemde dahi Sümele Manastırı'nın hakları korunmuş ve hatta Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde manastıra özel ilgi gösterilmiştir. Manastırın yükselişi ve gerilemesi. 18. yüzyılda Sümele Manastırı birçok bölümünün yenilenmesi ve fresklerle süslenmesiyle zirveye ulaşmıştır. 19. yüzyılda büyük binalar eklenerek en parlak dönemini yaşamış ancak 1923'ten sonra terk edilmiştir. Sümele Manastırı'nın taşınması. Sümele Manastırı 1931'de Yunanistan Başbakanı Eleftheros Venizelos'un Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü ile yaptığı görüşme sonucunda ikonası ve kutsal eşyaları Atina'daki Benaki Müzesi'ne götürülmüştür. Daha sonra 1952'de Veria'da Sümele Manastırı adlı yeni bir manastır inşa edilmiş ve Benaki'deki ikona ve kutsal emanetler buraya taşınmıştır. Sümele Manastırı tarihi zenginliği ve etkileyici efsaneleriyle Doğu Karadeniz'in önemli bir kültürel mirasıdır. Bu manastırın tarihi ve efsaneleri bölgenin zengin kültürüne ışık tutar ve onun önemli bir parçasıdır. Sümele Manastırı'nın bölümleri. Sümele Manastırı'nda ne var? Sümele Manastırı, Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal ayazma gibi bir dizi yapıyı içeren oldukça geniş bir alan inşa edilmiştir. Girişte yamaca dayalı büyük bir su kemerine rastlanır. Ancak bu çok gözlü kemerin büyük bir kısmı günümüzde yıkılmış durumda. Manastıra dar ve uzun bir merdivenle ulaşılır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunur. Buradan bir merdivenle iç avluya inilir. Sol tarafta Anakaya Kilisesi'ni ve şapeli içeren mağaranın önünde çeşitli manastır binaları yer alırken sağ tarafta kütüphane bulunmaktadır. Sağ tarafta yamacın
ön yüzünü kaplayan büyük bir balkonlu bölüm 1860 yılına tarihlenir ve keşiş odaları ile misafir odaları olarak kullanılmıştır. Avlunun etrafındaki binalarda ise Türk sanatının etkilerini taşıyan odalardaki dolaplar, hücreler ve ocaklar gibi unsurlar göze çarpar. Manastırın ana yapısı olan Kaya Kilisesi ve ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları fresklerle süslenmiştir. Kaya Kilisesi'nin içinde avluya bakan duvarda 3. Alexius dönemine ait freskler bulunmaktadır. Şapelin freskleri ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenir ve 3 farklı dönemde yapılan 3 tabaka fresk içerir. En alt tabakanın freskleri daha yüksek niteliktedir. Sümele Manastırı'nda bulunan fresklerde işlenen başlıca konular, İncil'den alınmış sahneler, Hazreti İsa ve Meryem Ana'nın hayatına dair tasvirlerdir. Manastır içinde yer alan küçük şapelin duvarındaki bir fresk ise iki aziz olan Dimitrios ve Aziz Georgios'u tasvir etmektedir. Hastalıklara şifa getiren kutsal su. Manastırın üst kısmında yer alan çeşmeden hastalıklara şifa getirdiği düşünülen kutsal bir su aktığına inanılır. Osmanlı padişahlarının bu nedenle Hristiyanlığın ilk mabetlerinden biri olan bu yapıya hiçbir şekilde müdahale etmediği söylentiler arasındadır. Manastırın dini incelikleri ve freskleri. Sümele Manastırı Hristiyanlık için büyük öneme sahiptir ve içerisindeki fresklerin büyük etkisi vardır. Bu tarihi yapıda Meryem Ana'nın doğuşu, İsa'nın doğuşu gibi sahnelerin yanı sıra İncil'den alınan resimler bulunmaktadır. İncil'in yazarlarından Aziz Luka tarafından yapılan 3 Panagia ikonasının da burada bulunduğu ancak Rus işgali sırasında kaçırıldığı düşünülmektedir. Özel izinle düzenlenen ayinler. Sümele Manastırı'nda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 88 yıl aradan sonra 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez Hristiyan Ortodokslarının ayin yapmasına izin verilmektedir. Bu özel izin Hristiyan aleminde Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos gününde ayin düzenlenmesini sağlamaktadır. Manastırın tarihi zorlukları. Sümele Manastırı tarihi boyunca bazı dönemlerde önemini kaybetmiş ve yağmalanmıştır. Birçok tarihi eser kaybolmuş, yangınlar çıkmış ve define avcıları tarafından zarar görmüştür. Günümüzde bile ziyaretçiler tarafından tarihi fresklere zarar verilmiş ve şuursuzca kazınmıştır. Sümele Manastırı'nın gizemli bölgesi Kutsal Ayazma. Sümele Manastırı'nın en gizemli ve etkileyici bölgesi ise Anakaya Kilisesi'ni geçen Kutsal Ayazma'dır. Bu kutsal yer yaklaşık 800 yıldır kayalardan damlayan suyun bulunduğu bir alanı ifade eder. Bu su Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilir ve yeni doğan çocuklar burada papazlar tarafından vaftiz edilir. Birçok kişi Ayazma'nın kutsallığına inanarak buraya bağış yapar. Sümele Manastırı Trabzon'un en önemli turistik yerlerinden biridir. Bu manastır hem Hristiyanlık hem de Anadolu tarihi açısından büyük bir değer taşımaktadır. Ayrıca manastırın bulunduğu bölge doğa severler için de harika bir seçenektir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu konseptte videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler için daha birçok ilginç video hazırlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.